Bugün sizlerle güncel bir konu konuşmak istiyorum. 1 Ocak'ta yayına giren Marie Kondo'nun dizisini konuşalım mı? Herkese merhaba, ben Hale. Türk İş Minimalizm kanalına hoş geldiniz. İlk defa gelenler için bu kanalda adı üstünde minimalizm ya da sadeleşme ve sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularını konuşuyoruz. Bugünse konumuz Netflix'te yayınlanmasıyla tekrar herkesin gündemine oturan en azından sadeleşme ve minimalizm dünyasının Marie Kondo. Onu bu çok meşhur olan Hayatı Sadeleştirmek için Derle Topla Rahatla kitabından tanıyor olabilirsiniz. Onun katlama tekniklerini de görmüş olabilirsiniz. Hatta belki onunla yapılan skeçlere ya da kısa videolara bile rastlamış olabilirsiniz. Ama ilk defa arka arkaya 8 bölümden oluşan bir seriyi Netflix'te 1 Ocak'ta yayına aldılar. Önce Marie Kondo'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ben açıkçası onu çok daha büyük zannediyordum. Bu Netflix'teki seriyi izledikten sonra merak ettim. İlk defa bu kadar onu uzun uzun gördüm. Instagram'da kısa kısa videolarını ya da fotoğraflarını görüyordum ama hiç onun kim olduğunun detayına inmemiştim. Kitabının başında aslında kendini biraz anlatıyor. Çocukluğundaki bu temizleme, toplama alışkanlığından bahsediyor. Onun buralara gelmesinin daha ilk günlerden, çocukluğunun ilk zamanlarından yavaş yavaş belirmiş, ortaya çıkmış olduğunu anlıyoruz. Ama ben onu çok daha büyük biri zannediyordum. Yani bu genç yaşında bu kadar çok başarıya ulaştığını görmek beni çok şaşırttı. Marie Kondo sadece 33 yaşında, 1985 doğumlu. Ya da işte 2019'a girdik, 34 yaşında da olabilir. Çok genç, 30 yaşında Amerika'ya taşındığında kitabı çok satanlar listesine girmiş. Hatta galiba New York Times çok satanlar listesi olmalı. Ve mesela benim elimdeki kitapta 3 milyon ibaresi bulunuyor. Çok ciddi bir rakam. Daha üniversitede okurken 19 yaşında zaten bu konuda danışmanlık vermeye başlamış. Ama ne ara kendi ülkesinde bu kadar popüler olup oradan Amerika'ya taşındı ve orada bu işi bu kadar büyüttü. Belki de duymuşsunuzdur. Marie Kondo aynı zamanda kendi metodu, tescilli metodu, KonMari metoduyla sizin evinize gelip işte organizasyon, temizlik, düzenleme ne derseniz yapan kişiler de yetiştiriyor. Sertifika veriyor onlara. Netflix'teki bu 8 bölümlük Tidying Up, yani etrafı derleyip toparlamak kitabındaki gibi isimli serisiyle de birçok farklı ailenin evine gidiyor ve onların evlerini toparlamaları için onlara yardımda bulunuyor. Yaklaşık bu 4-5 hafta kadar sürüyor. Marie Kondo işte bu süreçte onları haftada bir ziyaret ediyor. Onlara ipuçları ve bir yönlendirme veriyor. Hatta ev ödevi veriyor. Arkasından da o ailenin evin işte hangi ödevdelerse, kıyafetler mi, kitaplar mı, onlarla ilgilenmelerini görüyoruz. Bir kere bütün ailelerde ya da evlerde benim dikkatimi çeken şu oldu. Hepsinde fazla eşya onları strese sokuyordu. Amerikan evlerinden bahsediyoruz sonuçta. Birçoğu kocamandı. Hepsi için genelde odalara kapatılmışlardı. Yani ortalığın dağınık olduğu evler de vardı ama böyle mutfağa ya da işte ilk başta salona girdiğinizde gayet mükemmel görünen evler de vardı. Ama sırrı kapalı kapılar ya da dolaplar arkasındaki fazla eşyalardı. Ve herkes de bu fazla eşyaların varlığının bir strese yol açtığını ve bölüm sonunda bu eşyalar azaldıkça ve derlenip toplanıp yerlerine kondukça herkes de yarattığı iç huzurunu her bir bölümde, her ailede görüyorsunuz. Bu bir ortak nokta açıkçası. Bir diğer ortak noktada Marie Kondo'nun her bir eve girdiğinde eve kendini tanıtması, evin sahiplerinden de siz de bu arada evinizi hayal edin, nasıl bir ev hayal ediyorsunuz? Ya da evinize teşekkür edin, hiç evinize teşekkür ettiniz mi diye sormasıydı. Bu birçok kişiyi çok duygulandıran bir andı. Çünkü biz genelde şikayet etmeye odaklanıyoruz. İşte evim çok küçük, işte odalarım şöyle eski vesaire, hep kötüsünü buluyoruz. Ama bu evin bize bir barınak sağladığı, bütün kötü tarafları bir yana o evin bizim yuvamız olduğu gerçeğini bazen gözden kaçırıyoruz. Sırf bunu hatırlamak bile birçok insanın gerçekten o andaki duygu halini çok değiştirdi. Bunu siz de eğer izlerseniz göreceksiniz. Başka bir üçüncü ortak nokta ise herkesin eşyalarını derleyip topladıktan sonra ortaya çıkan gizli hazineleri. Bu bir kıyafet olabilir. Büyüklerinden yadigar kalan eski bir anı, ne bileyim bir fotoğraf, evlilik videoları vesaire bir şey olabilir. Ama herkes de o yığınların altında işe yaramayan birçok eşyanın arasında hep kendilerine iyi şeyler hatırlatan, onları iyi hissettiren şeyleri buldular. Yani bu ne demek oluyor? Fazla eşyalar içinde
bizim asıl sevdiklerimiz, bizi asıl mutlu eden şeyleri kaybediyoruz. Netflix'teki diziyi ben Türkçe altyazı olarak orijinal dilinde izledim. Orijinal dilde şöyle, dizi Amerika'da çekildiği için genel diyaloglar İngilizce. Ama Marie Kondo'nun İngilizcesi çok yeterli olmadığı için her eve zaten yanında çevirmeniyle, tercümanıyla gidiyor. O sırada bazen Marie Kondo Japonca konuşurken direkt altyazıda onun Türkçesini görüyorsunuz. Muhtemelen işte İngilizce olsa İngilizcesini göreceksiniz. Veya Türkçe dublajına şimdi kontrol etmek için baktım. Bir yandan Marie Kondo'nun sesini duyuyorsunuz Japonca. Üzerine hani böyle eski tür filmlerde olduğu gibi Türkçesini duyuyorsunuz. O muhtemelen orijinallik hissini kaybetmemek için yapmışlar. O yüzden bir iki noktada ben karmaşa yaşadım açıkçası. Marie Kondo sürekli temizleme kavramından bahsediyor. Benim anladığım bu tidying up, etrafı derleyip toplama terimini temizleme olarak almışlar. Çünkü aslında Marie Kondo'nun bir şey temizlediği yok. Evet, eşyaları azaltıyor, eşyaları arındırıyor ama oturup da eline de bir şey alıp da, yani benim temizlikten anladığım bir temizleme eylemi, böyle bir eylem yapmıyor veya bunu yönelik bir tavsiyede bulunmuyor. Kadının oraya gitme amacı eşyaları azaltmak oluyor. Diziyi izlerken farklı aileleri görüyorsunuz. Benim kendime en çok yakın hissettiğim ilk aile oldu. 2 tane küçük çocukları olan karı kocayla başlıyor ilk bölüm. İşte evden, benim gibi evden çalışan, hatta haftada galiba 1-2 gün işe giden bir anne ve tam zamanlı çalışan ve yoğun çalışan bir babayı anlatıyordu. İşte yetişemiyorlar, evin şeyleri, nereyi toplayacağımıza yetişemiyoruz, çocuklar, oyuncaklar falan. Biraz aslında empati kendi adıma en çok kurabileceğim aile o oldu. Onun dışında izledikçe muhtemelen siz de kendi aile yapınıza göre, mesela çocukları evden ayrılan bir karı koca var. İşte artık emeklilik dönemlerini yaşıyorlar. Eşi vefat eden bir kadın var. Yeni bebek bekleyen bir aile var. Yeni evlenen bir çift var gibi böyle farklı farklı aileler var. Siz de izlediğinizde sizin kendi aile tipinize ya da yaşadığınız o anki duruma göre farklı farklı bölümlerden etkilenmeniz olası. Bölümler çok aynı ilerliyor. İşte önce bir aileden bir kesit görüyoruz. Normal yaşamlarından. Arkasından Marie Kondo geliyor ve ailenin en problem yaşadığı bölüme eğiliyor. Bu genelde kıyafetlerle başlıyor. Yani kıyafetle başlamayan bölüm yoktu galiba. Klasik Marie Kondo bütün kıyafetleri kişi bazlı odalara ayırıyor ve bir hafta boyunca insanlar bunlarla, onları elemekle uğraşıyor. En çok yapılan başka bir alanda komono oldu. Yani Marie Kondo'nun şöyle bir sistemi var. Aslında burada tam onu anlatmakta fayda var. Marie Kondo sırayla gitmeyi öneriyor. Bu sıra ne? Kıyafetler, arkasından kitaplar, arkasından kağıtlar diye çevrilmişler ama bence evraklar biraz daha bu işi bence kapsıyor. Ondan sonra komono, yani çeşitli şeyler, yani bu garajdaki eşyalarınızdan mutfak eşyalarınıza, kişisel eşyalarınıza, ıvır zıvırınıza her türlü şey gibi. 5.'de de fotoğraflar, özel anılar, sertifikalar vesaireler gibi şeyler olan duygusal eşyalar. Tabi herkes de bunu böyle tek tek yapması mümkün olmadığı için her ailede 1 ya da 2 şeyi görüyoruz. Genelde bu da kıyafet ve komono olmuş. Yani kitaplı olan vardı. Kıyafet kitap yapan da vardı. Kıyafet evrakla uğraşan da vardı. Ama temel konu tabii kıyafetler. Neden kıyafetler? Bunda biraz Amerikan kültürünün de etkisi var. Biliyorsunuz Amerika'daki tekstil tüketimi inanılmaz boyutlarda. Gerçekten insanlar çılgıncasına alışveriş yapıyor. Bu dizinin Türk izleyicisine belki şöyle kötü bir şey olabilir, yönü. Eşyalara bakıp ya bende bu kadar eşya yok falan diye hissedebilirsiniz. Gerçekten 150 torba çöp çıkaran aile oldu. Bir adam 145 tane ayakkabısını 45 çiftin altına indirdi. Yani rakamlara baktığınızda kendi evinize böyle Allah'ım evimi öpeyim falan moduna girebilirsiniz. Muhtemelen yani benim kendi evimde beni rahatsız eden rahatsızlık ya da fazlalıklar o evlere baktığınızda gerçekten devede kulak kalıyor. Eminim ki birçoğumuz için de böyledir. Marie Kondo'nun programı böyle, eğer izliyorsanız Ağır Yaşamlar ya da işte İstifçiler, bu Hoarders programlarının daha tatlış olmuş. Yani Ağır Yaşamlar'da da İstifçiler'de de ben ikisini de izlemeyi seviyorum. Temizlik bağımlıları da biraz böyle. Burada bir kere Marie Kondo inanılmaz tatlı bir karakter. Böyle minyon, sürekli gülen. İçeri girdiğinde hello böyle bitmiyor o hello'nun o'su. Çok mutlu. Herkes onu gördüğünde çok seviniyor. Herkes birbirini kucaklıyor falan. Bu yapılacak eylem herkesi çok mutlu ediyor. Ve genel bir pozitiflik var. Evet, aileler arada tabii ki işte iniş çıkışlar yaşıyorlar. Anlaşamadıkları noktalar oluyor ama bayağı hani bu Amerika'da böyle feel good movie, böyle iyi hissettiren filmler vardır. Bu seri bence öyle. Hep mutlu sonlar. O yüzden sıkıntı yok. Başka bir güzel tarafı da
Japon minimalizmi diye bir şey var biliyorsunuz. Yani işte benim de eskiden başka videolarda çok bahsettiğim, böyle bir çatal bir bıçakla hayat mı olur falan dediğim. Hani Marie Kondo'nun da bir eve girip çıktığında ne çıkacak evden? Yani Marie Kondo'nun düzenlediği, onun elini koyduğu bir evden ne çıkar diye çok merak ediyordum. Çok insansı evler çıktı açıkçası. Hatta bir takipçi bir bölümünü izlemiş. Pek de eşya azaltmadılar dedi. Katılıyorum. Yani benim minimalizm anlayışıma aslında uyuyor. Çünkü ben sevdiğiniz eşyaları, bakıp mutlu olduğunuz eşyaları tutmanızdan zaten yanayım. Oradaki dengeyi korumak şeyiyle. Marie Kondo orada size her bir eşyayla, orada herkesi her bir eşyayla böyle tek tek tutarak, düşündürerek ettirdiği için bir yerden sonra gerçekten kendilerini mutlu eden eşyaları tutuyorlar. Mesela bir kadın vardı, el işlerine çok meraklı. El işi malzemelerinin hepsini evden çıkardı. Çünkü kadın dedi ki yani ben kendi sorunumu buldum. Canım ne zaman sıkılsa gidiyorum. İşte $1 bir milyoncular vardı ya bizde eskiden. Orada da $1 dükkanları var. Oradan gidip kendime ıvır zıvır alıyorum dedi. Evet, el işlerini hala seviyor ama ne yapmak istiyorsa bundan sonra o odasını temizleyip güzel kendine masa vesaire koyup proje bazlı alışveriş yapıp onları yapmaya karar verdi mesela. Bu retail terapi diye bir şey var. Çok uzun zamandır size anlatmak istediğim. Yani kendini alışverişle rahatlatmak, alışverişle mutlu etmek konusunda problem çeken çok fazla insan var. Ya da eksiklerini kıyafet alarak, yani hayatındaki bütün sıkıntıları kıyafetle örtmek isteyen gruplar var. Böyle insanlar da vardı. Ne mutlu ki Marie Kondo'nun bu yaklaşımı, yani herkese tek tek göremesek de kimilerini nasıl etkilediğini gördük. Benim anlatacaklarım bu kadar. Genel olarak baktığınızda bence izlemeye değer bir seri olmuş. Ben 2 günde izledim 8 tane bölümü. Belki çok fazla, çok kısa bir zamanda izledim. O da olabilir. Ama işte Netflix'teki şey bu, biliyorsunuz. Yani bir şeye girdiğinizde genelde bütün bölümler birden yüklendiği için arka arkaya izleme eğilimi oluyor. İzledikçe de diziyle ilgili ne düşündüm, bana ne hissettirdi, Marie Kondo kimdir, ve kitabında önerdiği şeyler nedir? Bunları sizle paylaşmak istedim. Birkaç tane çok kısa not. Kitabın bir büyük kitabı daha var. O kitapta bunun üzerine ne anlatıyor, ne ek koyuyor açıkçası bilmiyorum. Onu daha okumadım. Bir tane de bu kitabın olması lazım. Daha çizgi versiyonu var yani. Bu kitabın başı, Marie Kondo'nun en başı bayağı bir 10-15 sayfa Marie Kondo'nun küçüklüğüyle geçiyor. İşte Marie Kondo'nun nasıl sürekli derleme toplama yaptığı, nasıl işte eşyalarını elediği, böyle uzun uzun bunları anlatıyor. Böyle şey diyorsun yani, küçücük bir çocuk neden bunlarla ilgileniyor? İlgilenmesinde nedeni varmış. Daha sonra zaten bunun kraliçesi olacakmış. Bu kitapta da olan, dizide de çok olan şey, Marie Kondo gerçekten eşyaların enerjisine çok inanıyor. Mesela eve geldiğinizde çantanızı boşaltın, onu rahatlatın der. İşte her eşyanın bir yeri olması, bir evi olması lazım der. Yanlış hatırlamıyorsam bu şeyi de kullanıyordu, bu jargonu. Ondan sonra mesela kitapları elerken kitapları böyle üst üste diziyorlar. Marie Kondo gidiyor onlara vuruyor böyle. Onları uyandırıyor. O şekilde onların enerjisini uyandırıp tek tek eline alıp işte karar veriyor insanlar hangisini tutup hangisini tutmayacaklarına. En başta eve teşekkür ediyor falan. Aslında bu işi gerçekten eşyaların, evin vesaire enerjisine inanarak yapıyor. Siz eğer buna uzak biriyseniz sizi ne diyor, bu dedirtebilecek bir şey. Dediğim gibi benim genel anlamıyla beğendiğim bir seri oldu. Ama 8 bölümü arka arkaya izleyince biraz kendini tekrar etmiş oldu. Bir de eğer siz de izlediyseniz bir şeyden emin olamadım. İnsanların o eşya eleme kısımları tam kararında mıydı? Yoksa biraz daha detay incelenebilir miydi? Oradan emin olamadım. Eğer siz de izlediyseniz lütfen yorumlara yazın. Yani böyle özellikle kıyafetlerde çok gördük. Kıyafetlerin en başında herkesi görüyorsunuz. İşte elinde tutuyor, düşünüyor. Tutacaksa tutuyorum diyor, tutmayacaksa eşyaya teşekkür ediyor. O güne kadar ona hizmet ettiği için kenara koyuyor. Ama mesela mutfak, banyoyu bir kişi de gösterdi. Benim ihtiyacım biraz daha oralarda olduğu için ben oraları biraz daha fazla görmek isterdim. Ben çok fazla garaj ve çok fazla kıyafet gördüm gibi düşünüyorum ki garaj bizim kültürümüzde hiç neredeyse olmayan bir şey. O yüzden bana hiç hitap etmedi. Bir tane küçükçe ev vardı. Belki 2 de diyebiliriz. Çocuk bekleyen çiftin de evi belki bir tık daha küçük olabilir ama o çiftin bile sadece ayakkabılarını koydukları bir odası vardı. O yüzden çok fazla ben empati kuramadım. Yani evler o kadar büyük ki, o kadar çok odaları varken mesela zaten salonları var. Bir de playroom'ları var. Etkinlik odası, böyle odanın içinde kocaman bilardo masası var. Yani bunlar
birazcık benim o insanla empati kurabilmemi zorlaştırdı. Yani 150 tane ayakkabısını elemeye çalışan insanla ben bir empati kuramadım. Ama genele baktığınızda, genel hissiyata bakarsak tabii ki bu izlediğimiz bir sürü Amerikan dizisi var. Hepsinde kendimizi onun yerine mi koyuyoruz? Hayır, ama biraz daha öğretici, insanın hayatına bir şey katmaya çalışan, ilham verici bir program olduğu için burasına takıldım. Madem bu kadar farklı farklı aile tiplerine gittiler, biraz daha farklı ev tiplerine gitselerdi diye düşündüm. Yani gittikleri evlerin büyük bir çoğunluğu çok odalı, müstakil evlerdi. Bunun dışında izlenmeye değer diye düşünüyorum. Siz de izlerseniz, dediğim gibi yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu sefer biraz daha güncel bir şey yapmak istedim. Hazır sıcağı sıcağına çıkmışken bütün herkes haklı olarak yani evet başladı falan diye konuşurken biraz da kendi fikirlerimi bu konuda sizinle paylaşmak istedim. Videoyu beğenirseniz beğenmeye tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.